Bu videoda sizlere Canva'yı kullanarak Ace'de satılacak ürünleri nasıl tasarlayabiliyoruz, nasıl tasarlıyor insanlar onu göstereceğim. Videonun sonunda sizler de dijital ürünlerin nasıl tasarlandığını görebileceksiniz. Adı üstünde dijital, herhangi bir şekilde kargo yok, depolama yok. Sipariş gelince mail olarak ürünü yolluyorsunuz. İnsanın şaşırası geliyor, inanmayası geliyor. Tabii ki inanabilirsiniz. Rakip araştırması beraber yapacağız. Hepsinde dijital ürün olduğunu, kargonun olmadığını da zaten göreceksiniz. Kargo ile uğraşmadan satış yapmak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Merhaba, ben Barış Özkan. Kanalımda pasif gelir elde etme, ek gelir oluşturma konularında videolar çekiyorum. Diğer içeriklerimi izleyerek de sizler faydalanabilirsiniz. Kanalıma da abone olduysanız gelin asıl konumuza geçelim ve Ace'den dijital ürün satarak Canva'da bunları tasarlayarak paramızı kazanalım. İlk olarak Ace'ye giriş yapıyorum ve arama kısmına business kart yazıyorum. Enter'ladığımız zaman karşımıza bu tarz satıcılar çıkıyor. Ve görmeniz gereken şey, bunlar gerçekten yolluyor olabilir ama dijital dolant biz de bu şekilde satacağız. Alt kısma indiğimiz zaman burada da bulunuyor, burada da bulunuyor ve burada da bulunuyor. Bunun fiyatını açıkçası anlayamadım tam olarak. Çok yüksek miktar ama bunlar gayet de makul ve uygun. Gördüğünüz gibi bestseller'da dijital dolant bulunuyor. 3600 kişi 321 TL. Hesaplamak istersek çok da basit hesaplarız tabii ki. Bir yandan hesap makinemi açıyorum ve bu kısmı aldığım zaman 321 TL'den çarpı 3600, yani bir ilandan 1.155.600 TL para kazanmış. İnanılmaz paralar konuşuluyor. Hiç şaka değil. Gerçekten rastgele bir ilana beraber baktık. Daha yüksek miktarlarda satan açıkçası şunu da bakabilirdik ama çok gerçekçi gelmedi bana. Daha makul olan mesela 132, 31.700, bu da inanılmazmış. Bu şekilde sizler de yapabilirsiniz ve yani şunların tasarımlarına bakın, gerçekten çok basit ve çok kolay. Aynılarının tasarımlarını birazdan Canva'da nasıl bulacağımızı ve nasıl tasarım yapacağımızı da sizlere göstereceğim. Rakip araştırması yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler de şunlar. Tıklıyorum ve öncelikle görsellere bakmanız gerekiyor. Nasıl görseller koymuşlar? Evet, tasarımların bu şekilde olacak tarzında koyulmuş. Bu biraz daha gift kart olmuş anladığım kadarıyla ama Christmas kart gördüğünüz gibi. Hiç yoktan biz bakalım, yani sizlere püf noktayı anlatıyorum şu anda. Başlıklara kesinlikle bakın. Görsellerin nasıl olduğunu inceleyin. Alt kısma doğru indiğimiz zaman burada yorumları da görebiliyorsunuz. Yorumlara veyahut da sorulara gelen sorulara hızlı cevap verin. Dijital dolant gördüğünüz gibi bu şekilde PDF olarak yollanıyormuş. Aynı şekilde satacaksınız. Açıklaması, başlığı, görselleri en önemli kısımlar. Canva'ya girdim ve business kart yazıyor. Daha demin fotoğraflara baktıklarımızın arasında benzerler de var. Mesela bu ücretsizmiş ve önlü arkalı gayet güzel duruyor. Bu da ücretsiz. Önlü arkalı hoş duruyor. Bu da hoş duruyor açıkçası. Bunun gibi şeyler de kullanabilirsiniz ve bu da en elitlerinden bir tanesi. Buna tıklıyorum ve şablonu özelleştir diyorum. Şu an tasarım yapmamızın amacı Ace'de satışa sunacağımız ürünün görsellerini hazırlamak. Yani siz fake bir önce kart hazırlayacaksınız. Sonrasında talebe göre size diyecekler ki şu isim yazsın, şu logo olsun, şu numaralarım olsun, mesela adres olsun. Bana böyle bir görsel hazırlar mısın diyecekler. Onlar için yaklaşık olarak 7-8 dolara, 9 dolara böyle kartlar tasarım satın alacaklar. Bizim için de bu 7-8 dolarda yaklaşık olarak da 400 TL, 500 TL, 350 TL falan olacak. Bizim onlar da mutlu bir şekilde hayatına devam edecek. Tıkladık ve giriş yaptık. Dediğim gibi bu normalde satış yapacaksanız müşterinin dediğine göre yapmanız lazım ama biz satılacak ürünün görselini şimdilik öylesine görsel olarak hazırlıyoruz, görsünler diye. Buraya mesela dediğim gibi Barış Özkan yazıyorum. Burası kalabilir. Görseli istediğiniz şekilde, verecekleri şekilde, söyleyecekleri şekilde düzenleyebilirsiniz. Buradaki telefon numarasını, işte adres, konum kısımlarını düzenleyeceksiniz ve arka kısmında da neler yazmasını istediklerini zaten onlar söylerler ama siz bir tasarım, örnek bir tasarımım bu şekilde, ben bunu sizin için yapıyorum, yapabilirim diye bu şekilde alıp koyabilirsiniz. Zaten burada örnek de var açıkçası, yani Barış Özkan'ı ben kendim yazdım ama bu da kalabilirdi yani. Ama siz yine de birebir almış gibi olmayın da birkaç değiştirin. Şu logoyu değiştirin, şu logoyu değiştirin, altına başka bir şey yazın ve bu şekilde kart vizitinizi tasarlayabilirsiniz. Örnek olarak şunu göstermek istiyorum. Mesela ben bu kart viziti tasarladım. Paylaş kısmına tıklıyorum ve indir butonuna basıyorum. PNG olarak indireceğim ama siz insanlara atacağınız zaman PDF olarak da ikisini aynı anda indirebilirsiniz. Sayfalardan sadece bir tanesini indirmek istiyorum şimdilik. Bitti diyorum ve PNG olarak indiriyorum. Şimdi ChatGPT'ye giriş yaptım. O kartın bir arka planda güzel şık bir şekilde durmasını istiyorum ve ChatGPT'ye prompt giriyorum. Çok da fazla uğraşmadan bu şekilde yazdım. Bakalım nasıl bir görsel tasarlayacak. ChatGPT'nin yanı sıra Gemini'yi kullanabilirsiniz. DeepSeek'i kullanabilirsiniz. Veya farklı platformlarda, sitelerde bulunuyor. Onlara da bakabilirsiniz. En basit ve ücretsiz olduğu için ben ChatGPT'ye giriş yaptım ve ücretsiz bir şekilde buradan başvurdum. Bakalım nasıl bir görsel oluşacak. Daha demin baktığımız görsellere benzer, hafif de benzer olsa zaten o görseli alıp aslında kopyalayıp buraya alsam, bunun benzerini de yap, benim kart vizitim olsun desem bence çok da güzel bir şekilde yapar zaten. Görseli hazırladı ve bence çok şık da olmuş. Diğerlerine göre daha da güzel olmuş hatta. Arka planı hoş, beğendim. Biraz daha aydınlık arka plan olabilir diyebiliriz çünkü siyaha siyah belli olmazsa diyeceğim ama hoş da belli olmuş açıkçası. Veya da sarı parıltılar biraz daha fazla olsun.
siyah siyah uymamış falan. Böyle şekilde sizler yönlendirebilirsiniz. 4-5 tasarım günlük yapabiliyorsunuz. Aile bireylerinizden de yaparsanız günlük 20'ye 30'a kadar aslında yapabilirsiniz. Yani birkaç kişi tanıdığınız arkadaşınız da varsa. Bu şekilde tasarımlarınızı yapıp Agency'ye yükleyeceksiniz. Ama şimdi şurada bir nokta var. Agency'de benim hesabım yok veyahut da mağaza nasıl açacağım bilmiyorum diyorsanız kısaca bir değineyim oraya da. Agency'ye giriş yaptığınız zaman normalde bu panelde tıkladığınız anda şurada Agency için işte satış yap kısmına açılır. Ama açılmazsa da buradan yine Shop Manager kısmına tıklayabilir ve sizler de kendi mağazanızı oluşturabilirsiniz. Öncelikle açılan kısımlardan kendi bulunduğunuz ülkeyi, dilinizi falan seçeceksiniz. Ardından Name Your Shop. Siz kendi mağazanızın ismini belirleyeceksiniz. 4 karakterle 20 karakter arası boşluk olmayacak. Herhangi bir özel harf falan olmayacak. Buraya mesela Barış Özkan Shop yazabilirim. Ardından buradan sizler ödemenizi nasıl alacağınızı, bilgilerinizi falan yazarak mağazanızı oluşturabiliyorsunuz. Yani Agency'de mağaza oluşturmak da sağ bölümden, panelin sağ üst bölümünden mümkün. Giriş yaparken Agency'de mağaza oluşturma ücreti de bulunuyor. Şu anda 810 TL civarlarında. Videoyu izlemenize göre 820, 30, 50, 100 olabilir, 800, 900 olabilir yani. Çünkü dolar bazlı değişiyor. Yani yaklaşık olarak 42 dolar, 43 dolar dersek 17 dolarlık falan bir mağaza açma ücreti var. Buna göre sizler de aklınıza, kafanızda tartıp düşünebilirsiniz. Yani 1000 TL'niz bile olsa sizler mağazanızı kurabiliyorsunuz. Ürünlerinizi tasarlamayı gösterdim. Rakip araştırmasını yapma kısımlarını kısaca da olsa anlattım. Ürünlerinizi yükleyip satışa başlayabilirsiniz. Çok yüksek bir sermayeye gerek duymadan sizler de kendi işinizi kurabiliyorsunuz. Bir girişim başlatabilirsiniz. Bu şekilde Agency'de gelir elde etmek için ve freelance çalışmak için de videolar çekmeye devam edeceğim. Konular sizlere anlatacağım. Umarım sizler için de faydalı olur. İstediğiniz videolar varsa da yorumlardan belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler, hoşça kalın.